Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylerdi? Temalı bir bakım yapacağız. Gördüğünüz gibi 3 deste var. Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste. Renklerine göre olabilir, sayılara göre olabilir ya da destelere göre olabilir. Siz odaklanıp seçin. Eğer seçtiyseniz birinci desteyle başlıyorum. Evet, sevgili birinci deste. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylerdi? Bir yerde rastlantısal olarak karşılaştınız diyelim. Ne konuşurdunuz? Size ne söylerdi? Buna bakacağız. Meleklerin ve ataların kehanetinden de destek alalım. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylerdi? Büyülü kehanetten de destek alalım. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylerdi? Tamamdır. Başlayalım. Sizi gördüğünde vicdan azabı duymaya başlıyor ve sizi terk ettiğini ya da size sırtını döndüğü için ne kadar üzüldüğünü fark ediyor ve sana geri dönmek istiyorum derdi. Yani şöyle, seni bıraktım, seni arkamda bıraktım ama sana geri dönmeyi gerçekten çok arzuluyorum. Senin yanına gelmeyi, senin yolunu tutmayı gerçekten çok istiyorum diyor. Seni bırakmamalıydım, seni kaybetmemeliydim. Şu an tekrar sana çok ihtiyacım var. Tekrar seninle bir bütün olmaya, tekrar sağlam bir şekilde birbirimize hissetmeye, birbirimize sarılmaya çok ihtiyacım var. Senin yanına gelmeye çok ihtiyacım var derdi. Kaos ortamındayım. Etrafımdaki arkadaşlarımla olsun, konuştuğum insanlarla olsun aramız çok kötü ve sürekli bir çekişme halindeyim. Ve onların yanında kendimi çok stresli hissediyorum diyor. Ve size gelmek istiyor, o yüzden tekrar size sığınmak istiyor. Senin yanında olsam şu an ne kadar rahatlardım. Sana güvenmeye o kadar ihtiyacım var ki. Kendimi çok güvensiz bir ortamda buldum senden sonra, seni bıraktıktan sonra ve sana sığınmaya, tekrar senin yanına gelip güvende hissetmeye çok ihtiyacım var. Çünkü sen bana çok iyi geliyorsun, beni güvende ve mutlu hissettiriyorsun. Keşke tekrar bir araya gelebilsek ve tekrar bu sürece tekrar girebilsek. Çünkü sen benim imparatoriçemsin. İçimi, kendi kişiliğimi, her şeyimi senin sayende fark ediyorum. Sen benim dünyamı aydınlatıyorsun ve içimdeki vahşiyi serbest bırakıyorsun. Bana katlanıyorsun, beni seviyorsun, beni değerli ve güçlü hissettiriyorsun ve seninle karşılaşmış olmak şu an beni çok mutlu etti. Seninle tekrar birlikte olmayı gerçekten çok isterdim. Birlikte bir dünya yaratmamızı, tekrar bir şeyler hissetmeyi, yoğun duygular hissetmeyi çok isterdim diyor. Bakın, duygular dolunay, dişi kurtun arkasında dolunay var. Gerçekten yoğun duygular hissetmeyi çok isterdim diyor. Burada da dolunay var. Yani ay. Çünkü sensiz soğuktayım, yapayalnızım ve üşüyorum. Ama sen geldiğinde dünyama ışık geliyor.
Ve iç özgüvenim de geliyor. O yüzden seninle karşılaştığım için o kadar mutluyum ki keşke tekrar bir araya gelsek diyor. Devam edelim. Diyor ki sen çok bereketli birisin ve hayatıma geldiğinde hayatıma da aynı şekilde bereketi getiriyorsun ve bir şeyler başarmam yolunda bana şans veriyorsun. Senin olmak beni çok şanslı hissettiriyor. Senin olmak bana çok talihli geliyor. O yüzden tekrar birlikte olmayı çok istiyorum. Çünkü tekrar yaz yaşamak istiyorum. Neşe ve keyif yaşamak istiyorum ve seninle bunu yaşamak çok kolay. Çünkü sen mutluluğun, keyfin, maddi gücün ve gelirin vücut bulmuş halisin. Bana kesinlikle çok bereket getiriyorsun diyor. Bereket geldiği için sıçrıyor. Yani başarı elde ediyor. Kazançlar elde ediyor. Yani şöyle diyor. Seni tekrar hayatımda istiyorum. Seni gerçekten çok özledim diyor. Ama aslında istediği şey sizin ona verdiğiniz bereket enerjisi, yaşam enerjisi, şans enerjisi. Çünkü biliyorsunuz parada bir yerde bereket olduğunda gelir. Ve eğer sizinle birlikte olursa hayatına tekrar maddi bir güç gelecek. O yüzden sizden bunu istiyor. Kendi çıkarı için de istiyor olabilir tabii. Sizi çok düşünüyor. Şöyle diyor ki bayağıdır aslında aklımdasın biliyor musun? Seni düşünmeden duramıyorum ve kendimi sana adamak ve seninle bütünleşmek istiyorum. Sana tekrar bağlanmak istiyorum. Çünkü seni düşünmeden duramıyorum. Gerçekten sürekli aklıma geliyorsun. Sürekli bir bakıyorum gün içinde seni düşünüyorum diyor. Tabii bu kadar açık sözlü biri mi bilemeyiz. Belki bunu söylemeyi de çok istiyor ama söyleyemiyor. Bunu bilemeyiz. İçinden de konuşuyor olabilir. Ama dışından eğer konuşkan ve kendini ifade eden biri ise kesinlikle böyle diyor. Diyor ki seninle tekrar bir bütün olmak istiyorum. Sürekli seninle birlikte olduğumun hayallerini kuruyorum. Seninle bir geleceğimiz olduğunu, beraber zengin, mutlu bir şekilde yaşadığımızı, bereketli bir hayat yaşadığımızın hayallerini kuruyorum. Sürekli seni düşünüyorum. Seni düşünmeden duramıyorum. Ve seni bütünleşmeyi dört gözle bekliyorum diyor. Ve size bakın kendini adamak istiyor. Çünkü sizi kaybetmiş ve bu kayıp ona acı veriyor. Çünkü çölde yapayalnız kalmış. Seninle birlikte tekrar yol almak bana çok iyi gelirdi diyor. Ve evet dediğim gibi gerçekten sizi çok fazla düşünüyor. Seni çok düşünüyorum ve sen benim hayatımın ışığısın. Bana karanlıkta yol gösterensin. Bakın ışık, beyaz cadı. Seninle bir bütün olmak istiyorum. Seninle tekrar bir araya gelmek istiyorum. Yoksa kendimi çok tek başıma yapayalnız hissediyorum. Seni hayatımın merkezine koydum. Seni o kadar çok düşünüyorum ki tekrar hayatıma gelmeni çok istiyorum. Birlikte olsak, tekrar bir ilişki kursak aslında çok iyi olmaz mıydı diyor. Belki size tekrar bakışmalar yaparak, belki size tekrar umut vererek, size tekrar hoşlanıyormuş gibi davranarak ya da gene sizinle böyle ciddi duygularını konuşarak sizi tekrar hayatına almak istiyor. Çünkü kendini çok yalnız hissediyor. Onu parlatmanızı, onun hayatının o karanlık ve yalnız köşesini parlatmanızı istiyor. Bu yüzden de tekrar bir araya gelmek istiyor. Çünkü sizi hayatının ışığı olarak görüyor. Ve diyor ki aslında tekrar deneyebiliriz ya da aslında sevgili olabiliriz. Tekrar bir ilişkiye başlayabiliriz. Belki sonunda adım atma cesareti bulurum ya da sen bana adım atarsın ve birlikte oluruz. Ben de bu yalnızlıktan kurtulurum ve mutlu olurum. Sizi kesinlikle hayatının ışığı, imparatoriçesi ve kazancı olarak görüyor. Ve size bunları söylerdi. Burada söylemek isteyip söyleyemediği de çok şey var. Mesela ben çok fazla söylerdi dediğim kısımları belki söylemeyi isterdi ama ifade edemezdi. Eğer çok içine kapanıksa, duygularını gizlemeyi öğrenmişse, böyle eğitilmişse kendini ifade edememiş olabilir. Ama size gerçekten söylemek istediği her şey bunlar. Birinci deste. Açılım bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır ve umarım faydalanmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, ikinci deste. Aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylerdi? Hiç beklemeden rastlantısal bir şekilde karşılaştınız. Böyle beklenmedik bir durumda karşılaştığınızda
ya da uzun bir zamandan sonra karşılaştığınızda size ne söylerdi, ne söylemek isterdi, söyleyip de ifade edemediği şeyler ne olurdu? Bunlara bakacağız şimdi. Hemen başlıyorum. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylerdi? Meleklerin ve ataların kehaneti kartlarından da destek alalım. Çok güzel kartlar gerçekten. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylerdi? Büyülü kehanetten de destek alalım. Hemen başlayalım. Karşınızdaki kişi kesinlikle size karşı çok hırçın ve inatçı bir şekilde şöyle derdi. Sen beni bırakıp gittin, beni terk ettin, beni yalnız bıraktın ve bu yüzden sana karşı çok öfkeliyim. Kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum, yolunu kaybetmiş gibi hissediyorum. Beni öfkelendirdin, beni aşırı rahatsız ettin. Sana gerçekten şu an size karşı çok hınç dolu. Onu bıraktığınız için ya da onu düşünmeyi bıraktığınız için tamamen size karşı ne yapacağını bilemiyor ve sizi gördüğünde sizden kaçmaya çalışabilir, tekrar kendini kapatmaya çalışabilir. Pek konuşacak gibi değil çünkü aslında çok kırgın ve içine dönmüş, duygularıyla yüzleşiyor. Pek konuşma taraftar değil buradaki kişi şu an için. Sadece inanılmaz derecede duygularını bastırıyor. Sizle karşılaştığında sizi umursamıyormuş gibi davranabilir ya da sizi tanımıyormuş gibi bile davranabilir. O kadar umursamıyormuş gibi bir enerjiye giriyor ama aslında yaşadığı durum tamamen kendini bastırmak, duygularını bastırmak, size olan ihtiyacını bastırmak. İçindeki gerçek duyguları fena halde bastırıyor. Gerçekleri görmezden gelmeye çalışıyor. Ve şu an pek sizinle konuşmadı. Bakalım burada konuşacak mı? Burada da konuşmak istemiyor. Tamam, şöyle diyor ki sanırım ayrılığınız ya da onu bırakmış olmanız ona gerçekten çok acı vermiş ve onu fena halde karanlığa sürüklemiş ve bir yön aramaya çalışıyor. Belki tekrar size dönmek istiyor. Belki sizinle iletişim kurmak istiyor ama inatçılığından ve katılığından taviz veremiyor. Aslında size gelmek istiyor. Yönünü size belirlemek istiyor. Ama korkuları ve inatçılığı burada da var. Ona engel oluyor. Ve burada da pek konuşkan biri yok şu an. Gene sizi umursamaz ve uzak davranırdı yani. Biraz öfkelenmiş. Bayağı öfkelenmiş. Gene de onda yeriniz çok güçlü arkadaşlar. Bu kadar bastırma varsa, bu kadar kendi içine kapanma, sinme varsa size olan duyguları çok güçlü olduğu için bu kadar bastırıyor. Çünkü büyük ihtimalle bu duyguları onu korkutuyor. Bu kadar yoğun hissettiği için kendini tedirgin hissediyor ve size dönmeyi çok istiyor. Gerçekten size gelmeyi istiyor ama konuşacak cesareti yok. Yani hala bakalım konuşacak mı? Gene konuşmuyor. Buradaki kişi bayağı sessiz, inanılmaz sessiz. Tamam, şöyle diyor ki konuşmam, inat ettim, konuşmayacağım, seni umursamayacağım ama yani sana o kadar, seni aslında çok sahiplenmiştim. Tamamen senin üstünde güç sahibi olmak istemiştim. Hatta öyleydim ama sen beni terk ettin ve şimdi çok savunmasız hissediyorum. Ve savunmasız hissettiğim için sana zarar vermek istiyorum. Seni de üzmek istiyorum. Çünkü kendimi çok güvensiz hissettirdin. Bir hüzün geldi çok fena. Buradaki kişi çok üzülmüş arkadaşlar. Onu bırakmanızdan dolayı kalbi çok kırılmış. Onu terk edişiniz onu yıkmış yani ve çok çok savunmasız hale düşmüş.
Kendini böyle hissediyor ve size konuşmuyor gene. Sadece inatçı, asla taviz vermeyen bir kişi rolünü oynuyor. Ve biraz da kendini kapatmış. Burada gene kendini kapatma var. Burada da kapatmıştı, burada da kapatmıştı. Duygularını size söylemiyor. Fena halde öfkeli. Duygularını söylemiyor. Hadi bakalım. Çünkü kalbi çok fena kırılmış. Şöyle diyor. Kalbim çok kırıldı, beni mahvettin, beni çok yaraladın. Bunu üçüncü kişi demek istemiyorum. Herkes bunu üçüncü kişi diyor ama şu anki kombinasyon ve sorduğumuz konuya baktığımızda üçüncü kişiyle alakalı değil. Daha çok kalbinin çok kırılmış olmasıyla alakalı. Diyor ki beni mahvettin ama tekrar bir araya gelirsek, seninle tekrar bir bütün olsak kendimi çok iyi hissederim. Ve içgüdülerim aslında senin yanına gelmeyi istiyor. Egom ve inatçılığım, gururum izin verseydi kesinlikle sana gelirdim. Çünkü içgüdülerim tamamen sana gelmek istiyor ama kalbim o kadar kırık ki gelebileceğimi sanmıyorum. Ve büyük ihtimalle bunu da içinden konuşuyor arkadaşlar. Bunu size karşı söylemiyor. Sadece size baktığında böyle bir an için umut görüyor. Bir an için acaba hani bir şey olur muydu? Yeniden bir aramızda bir şeyler başlar mıydı? Aslında başlamasını çok istiyorum. İçimden bir ses diyor ki tekrar bir şeyler başlayabilir aslında diyor. Ama yok, hayır. Çok kırıldım, mahvoldum. Ona asla konuşmam. Ona muhatap bile olmam. Çok üzülmüş. Çok üzünlü ya. Bakalım. Diyor ki çok kırıldım ama gene de onu evim gibi görüyorum. Gene de onunla bir bütün olmak fikri bana inanılmaz huzur veriyor ve belki de değişmeliyim. Belki de onunla birlikte olmak için değişmeyi kabul etmeliyim ve ona gitmeliyim. Onun için hareketlenmeliyim ve gururumu ayaklar altına almayı öğrenmeliyim diye düşünüyor. Sizle gene konuşmuyor ama size baktığında kendini çok aslında iyi hissediyor. Eğer buradaki öfkesini ve acısını ötesine bakabilirse sizi kesinlikle ailesi olarak, tanıdık olarak, içindeki mutluluğun, en temel mutluluğun kaynağı olarak görüyor ve bunun için değişmek istiyor. Size karşı hareketlenmek istiyor, size gelmek istiyor, bu mutluluğa gelmek istiyor. Ama gene de konuşmuyor. Size uzaktan böyle behlül behlül bakıyor. Yani bu kişiyle karşılaştığınızda büyük ihtimalle ikiniz de böyle işte sessizce oturacaksınız. Belki arkadaş ortamında birbirinize böyle bakışlar atacaksınız belki ama bir iletişim olmayabilir yani buradaki kişiyle. Ama sizi gerçekten çok arzuluyor ve sizinle tekrar bir bütün olmayı, şurada gördüğünüz bir bütün olmayı çok istiyor. Yeniden doğmayı. Sizi gerçekten çok istiyor ama çok gururlu, çok egosuna yenik düşmüş. Belki hak etti. Belki de böyle olması gerekiyordu. Bilemeyiz. Devam edelim. Bakın sizi aileniz olarak görüyordu. Aileden tanıdık biri olarak görüyordu. Ve aslında sizi hissettiğinde içindeki duyguların coştuğunu ve eğer egosunu bastırabilirse ya da bu inatçılığından vazgeçebilirse duygusal olarak ne kadar büyük bir doyum hissedeceğinin farkında. Burası biraz hisleri anlatmak gibi oldu. Halbuki konuşma olacaktı ama dediğim gibi bu kişi konuşmuyor. Yani susmuş. Susuyor. Çok susan biri. Düş yolculuk. Bakın çok içine kapanık biri. Sizinle tekrar bir bütün olmak istiyor, topraklanma. Tekrar büyümek ve gelişmek istiyor. Burnumun direkleri sızladı resmen. Size çok güvenmiş, hep onun yanında olup onu besleyeceğinizi sanmış. Ama siz onu terk etmişsiniz. Tabii ki de eminim onu terk etmenizin haklı bir nedeni vardır. Eminim hak etmiştir. Ama günün sonunda bu kişi yıkılmış ve sizinle konuşmuyor. Sizinle karşılaştığında sizinle konuşmayarak egosunu tatmin etmek istiyor. Hani size haddinizi bildirmek istiyor kendi çapında. Ama içten içe içgüdülerine güvense ve şekil değiştirse, yani o gururunu ardında bırakabilse ve size gelse, koşarak size gelse ne kadar mutlu olabileceğini ve kendini ne kadar iyi hissedebileceğinin o da farkında. Ama işte bu duygularını bastırıyor. Feci bastırıyor. Buradaki kişi gerçekten çok fazla duygu bastırıyor. Umarım bu durumu aşabilir. Çünkü duygularınızı içeri atarak hiçbir şey kazanamazsınız. İçeri atılan duygular daha da büyür ve sizi zehirlemeye başlar. Size karşı böyle konuşurdu ya da konuşmazdı. Böyle bir tavır alırdı. Ne yazık ki konuşmadı, tavır aldı. Neyse, burası da böyle geldi. Evet, ikinci deste açılımın bu kadardı. Umarım beğenmişsindir ve umarım memnun kalmışsındır.
Eğer memnun kaldıysan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Sizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Evet, 3. deste. Hoş geldin. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylerdi? Buna bakacağız. O kart kendini attığı için aldım. Çünkü öyle güzel attı ki kıyamadım yani yerine koymaya. Bakalım. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa, bir yerde karşılaşsanız, hiç beklenmedik bir anda rastlantısal olarak karşılaşsanız sizinle ne konuşurdu, size ne söylerdi ya da söylemek isterdi? Meleklerin ve ataların kehaneti kartlarından da destek alalım. Çok güzel gerçekten. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylerdi? Ya da söylemek isterdi. Bakalım. Büyülü kehanetten de destek alalım. Aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylerdi ya da söylemek isterdi? Hemen başlayalım. Şöyle kameraya gidiyor değil mi? Oo. Sen benim hayatımın aşkıydın. Sen benim için çok kıymetliydin, çok değerliydin. Ve seninle bir bütün olup büyüyüp gelişeceğimize inanmıştım ama ne yazık ki ayrıldık. Ne yazık ki bu bitmek zorunda kaldı. Keşke bitmeseydi çünkü sen benim hayatımın odak noktası, hayatımın ışığı, hayatımın bereketi ve şansıydın. Sizi gerçekten sevmiş ve sizden gerçekten çok çok hoşlanmış biri. Ama ayrılığınız ya da birbirinizi bırakmanız ikinizi de üzmüş. Çünkü sizi bu kadar çekici ve alımlı gören biriyle ayrılmış olmak gerçekten üzücüdür. Bakalım devamında ne söyleyecek. Yani bu diyor ki senden ayrıldım ama yani seni öyle güzel görüyordum ki ayrılmış olmak gerçekten üzdü. Şöyle. Tamam. Diyor ki sen hayatımın aşkıydın ve seni kaybettim. Ve bunun için çok öfkeliyim. Sana böyle koşarak gelmek istiyorum. Seni kazanmak için son hızla gelmek istiyorum. Sana fena halde kapıldım ve bakış açımı değiştirerek sana olan yoğun duygularımı sana söylemek istiyorum. Diyor ki seni çok özledim. Yani böyle bir hava aldım. Bakın çok güçlü duygular. İnanılmaz güçlü ve bu güçlü duygu bunu daha çok harlamış. Diyor ki ya ben hala sana karşı çok yoğun şeyler hissediyorum. Bu sizinle bayağı konuşmaya çalışacak arkadaşlar belli. Böyle ciddi bir iletişim kuracak. Bayağı uzun uzun sizle konuşup sizi ikna edip sizin fikrinizi değiştirmeye çalışacak ki tekrar size sahip olabilsin ama içten içe onu affetmeyeceğinizi, onu bir daha kabul etmeyeceğinizin farkında ve bu onu çok daha strese sokuyor ve kendini tehlikede hissettiriyor. Bu yoğun duygularla ne yapacağım? Seni ikna etmeye çalışıyorum ama beni dinlemiyorsun, beni umursamıyorsun. Bana böyle bakıyorsun yani. Beni görmüyorsun, umursamak istemiyorsun. Sen imparatoriçesin, harikasın, mükemmel görünüyorsun ve ben seni elde etmek istiyorum. Seninle tekrar bir bütün olmak istiyorum ama sen beni istemiyorsun ve bu onu çok korkutuyor arkadaşlar. İnanılmaz korkutuyor. Sizin onu kabul etmemeye durumunuz. Çok böyle bir garip bir stres geldi üstüme. Gerçekten kaybetme korkusu var şu an. İnanılmaz bir kaybetme korkusu var. Bakar mısınız? Diyor ki sana karşı çok yoğun duygular hissediyorum. İnanılmaz yoğun ve hiç daha önce bu kadar yoğun hissetmemiştim. O kadar yoğun hissediyorum ki bakın size ne kadar odaklanmış. Diyor ki sana karşı bu kadar yoğun duygu hissediyorsam bizim birlikte olmamız gerekiyor. Bakar mısın hani boşuna sana bu kadar aşık olmuş olamam.
Demek ki bizim birlikte olmamız gerekiyor. Birlikte bir hayat kurmamız, tekrar eski acılarımızı, hırçınlıklarımızı, inadımızı bırakıp birlikte olmamız gerekiyor. Çünkü sana karşı çok çok duygu hissediyorum. Sana deli divane aşığım. Böyle diller döküyor size karşı. Karşılaştığınızda sizi geri kazanmak için gerçekten çok konuşacak. Size olan duygularından çok bahsedecek. Sizin birbirinizin için yaratılmış olduğunuzdan bahsedecek. Ve sana şöyle diyecek. Sen de hissetmiyor musun? İçine bir bak Allah aşkına. Sen de bana karşı böyle yoğun duygular hissetmiyor musun? Bu kadar kolay beni silip atamazsın. Bak hani bana bu kadar beni silip atamazsın, tamam mı? Böyle bir stres halinde. İçine bak ya. Bak, emin misin? Beni sevdiğine eminim çünkü. Bayağı tutuşmuş yani. Bayağı size kendini kanıtlamak derdine düşmüş. Diyor ki asla seni kaybetmeyeceğim. Ben ne yapıp edeceğim, seni kesinlikle geri alacağım. Tekrar barışacağız. Beni tekrar seveceksin. Tamamen sana odaklandım ve güçlü duygularımı, inanılmaz yoğun duygularımı yapıcı bir şeye dönüştüreceğim. Sana çok ciddi adımlarla geliyorum. Sana tekrardan ilişki teklif ediyorum. Sen çünkü benim rüyalarımın insanısın, kadınsın ya da erkeğisin. Bakın, bu baş rahibe, bu da imparator. İki güçlü, kendinden emin, kesinlikle hedefe odaklı birey. O yüzden diyor ki, sen istediğin kadar beni reddet, istediğin kadar bana böyle işte seni istemiyorum der gibi bak. Mümkün değil, benden kurtulamazsın. Sana abayı yaktım, sana o kadar yoğun, bakın buradaki tsunami yetmezmiş gibi bir de burada fırtına var. Aşırı güçlü bir yıldırım çakıyor. Hani hem elektrik hem su, inanılmaz böyle ateşli, böyle harlı bir durum var. Diyor ki senin için ölüp bitiyorum ve beni reddetmene izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Bu gücü elimde toplayacağım. Hırs yaptım. Kesinlikle seni bırakmayacağım. Tekrar başlayacak. Çünkü yani sana ölüyorum. Sana şu an deli gibi aşığım. Beni bırakamazsın. Sen benim imparatoriçemsin. Başıma gelen en güzel şeysin. Seni bırakmayacağım diyor. Ve evet. Diyor ki zor olacak. Belki beni tekrar kabul etmen, affetmen zor olacak ama ben bunu başaracağım ve beni affetmen için ben de değişeceğim. Ben de farklı birine dönüşeceğim. Size böyle söylüyor. Değişir mi değişmez mi bilinmez ama burada sözlerinde size gerçekten sizin için değişmeyi kafaya koymuş. Ve diyor ki artık tamamen daha bak 2 tane kartal. Olaylara daha geniş perspektiften bakacağım ve bu sayede tekrar bütünleşeceğiz. 2 tane kartal gelmesi gerçekten çok manidar. Diyor ki bencilliğimin ve egomun üstesinden geleceğim, onu aşacağım, değişeceğim, farklı bir yöne gideceğim. Bana çok zor gelse de benim olmanı istediğin kişiye dönüşeceğim. Senin için gerçekten değişmeyi göze aldım ve bu konuda çok hırslıyım. Seninle bütünleşmek için her şeyi yaparım. Sana abayı yakmış durumdayım. Ve seni asla kaybetmek istemiyorum. Çünkü bu değişim bana çok iyi gelecek. Bunu biliyorum. Ne kadar zorlansam da iyi gelecek. Artık dediklerini yapacağım. Artık senin için değişeceğim. Buna karar verdim diyor. Böyle diyor ama siz bayağı kişiye karşı inanılmaz mesafelisiniz ve bu inadınızdan siz de vazgeçmiyorsunuz ve bu onu çok hüzünlendiriyor. Sizi kaybetmeye gerçekten yaklaşmış, yani siz bayağı onu bırakmışsınız. Sizi kaybetmek ihtimaliyle karşı karşıya ve ne yapacağını bilemiyor. Bu durum onu çok strese sokuyor. Bu çıkmaz, bu örtü. Çünkü sisli alanda ne olur? Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ne yöne gideceğinizi bilemezsiniz. Çünkü önünüzü göremezsiniz. O andan nasıl çıkacağınızı bilemezsiniz. O da diyor ki ben bu stresli halden nasıl kurtulacağımı bilmiyorum ve çok umutsuz durumdayım. O kadar uğraşıyorum, o kadar çabaladım. Deli gibi odaklandım, inanılmaz odaklandım ama olmuyor, yani sanki çabalarım boşa gidiyor. Hiçbir şey yapamıyorum ve kala kaldım ortada. Yani burada çok öfkeliydi, çok hınçlıydı, çok hırslıydı ve inanılmaz saldırgandı buralarda biliyorsunuz. Ama şimdi artık pes etme noktasına gelmiş ve mahvoldum, boşuna uğraştım. Resmen emeklerimin karşılığını alamıyorum ve çok fena bir çıkmazdayım ve yaralanıyorum, acı çekiyorum. Biri beni okla vuruyor. Kendimi tekrar koruma altına almalıyım ama ne yapacağımı bilmiyorum. Siz onu kabul etmiyorsunuz ve o bu sefer acı çekmeye başlıyor. Belli ki sizinle böyle canhıraş konuştu,
hiç susmadan konuştu. Tamamen derdini size anlattı. Affetmeniz için yalvardı. Hatta belki ağladı bile ama olmuyor. Kabul etmiyorsunuz. Siz de çok inatçısınız. İnatçı olmanızda haklılık payı olduğuna eminim. Tabii ama buradaki kişi kesinlikle size fena halde yanık ve sizi kaybetmek istemiyor ama siz de onu diyorsunuz ki bitti artık, bunu kabullen diyorsunuz ve o da bunun acı gerçeğin farkına varmak üzere. İstemese de aslında bu onun canını yakmaya çoktan başlamış ve ne yapacağını bilemez halde onu ortada bırakıvermiş. Yani gördüğünüz gibi sizinle böyle konuşurdu. Diyor ki ne olur beni bırakma diye yalvarıyor ve siz gene de kendinizden taviz vermiyorsunuz ve bu ona acı veriyor. Bu olay bu. Evet, 3. deste burası böyleydi. Umarım faydalanmışsınızdır ve umarım farkındalık kazanmışsınızdır. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazarsanız çok sevinirim. Cevaplıyorum hepsini. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.